This is similar to diagonalization, but it is more general and apparently it is something very useful in applied math and engineering. Not in, I mean, for example, in the subjects that I study, because I didn't know anything about this so far for 35 years. But it is something nice. So let me just tell you what it is. Let's n by n matrix. Okay. Not necessarily square matrix, a rectangular matrix. Then, of course, with real entities. Then, by applying row and column operations, one can bring to the form for like this 1, 1, 1, and then some zeros, and all other these are zeros. So a rectangular matrix. Of course, each row and column operation is actually an invertible operation. So there are invertible. Let me call this I don't know, sigma. There are invertible matrices. It's P and Q of size n by n and n by n respectively. So that şimdi bu n çarpı so Q P is equal to sigma, or equivalently A is equal to Q inverse sigma P. Let me just explain this on an example. Let's choose this matrix 2, 0, minus 1, 4, 3, 1, 5, 0, minus 2, minus 1, 2, 3, 5, 7. Listen. Mesela bunu yapalım. Yani sadece row işlemleri değil, hem row hem column işlemleri yaparak şöyle yapacağız. Diagonallerde birler olacak. Olabildiğince. Bir yerden sonra 0 row'lar, 0 column. Geri kalan her şey 0 olacak. Mesela şöyle yapalım. Şu Q'dan P'yi de so to write down what is Q and what is P, I have to keep track of the operations. For example, let's let me just multiply this by
2 and add to the first column. So 2 ile çarpıp buraya eklersem 0, 4, 5, 2 ile çarpıp ekledik 18. 3 ile çarpıp ekleyeyim. Ne olacak? 0, 5 değil. Altta 5 yapıyoruz. 1, 2, 5 7. evet. 2'ye toplayınca 2 ile çarpıp topladım. Bunu aldım. 2 ile çarpıp 0, 4, 6, 5, 2 ile çarpıp 18. Şimdi 3 ile çarpıp topluyorum. 0, 3 ile çarpıp 7, 3 ile çarptım 9, 14. 3 ile çarpıp ekledik 21. Minus 1, 2, 3, 7. Now, let me just write down the operations I do. These are the left operations. What is the first one I did? Ne yaptık? Bunu 2 ile çarpıp yukarıya ekledim. 2 ile çarpıp ekledim. Şöyle diyeyim. Şuradan başlayalım da. 2 ile çarpıp ekledim. Bu 3'ün bir maddesi olacak. Kare. 0, 0, 2 ile çarpıp buraya ekledim. Yani 0, pardon. 1, 0, 2. 3 ile çarpıp buraya ekledim. 0, 1, 3. Yok ama bunu böyle yazmadım ben. Şöyle yapayım. 2 işlemi ayrı ayrı yapayım. Önce şununla çarptım. Şöyle diyeyim. 0, 0, 1. 1, 0, yok. 0, 1, 0. 1, 0, 2. And then I multiply it with this one. 0, 0, 1. Bunu 3 tekrar buraya ekledim. 0, 1, 3. 1, 0, 2. Hayır. 1, 0, 1. 1, 0, 0. Her bir işlem için bununla çarpmak, işte bunu 3 ile çarpıp, 2 ile çarpıp eklemek. Bununla çarpmak, bunu 3 ile çarpıp eklemek. Sonra ne yapacağım? İkisinin yerini değiştireyim. So let me interchange these two. First and third row. So 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. So that gives what? That gives us the following. Minus 1, 2, 3, 7. 0, 7, 40, 21. 0, 4, 5, 18. And then let me multiply this one by minus 1. Onu şöyle yazabilirim. Şu eksi 1 ile çarpıyoruz. Şurası eksi 1 ile çarptım. Şöyle oldu. Okey. Peki sonra ne yapacağım? Şunu eksi 2 ile çarpıp buraya ekleyeyim. So let me multiply the third row by minus 2 and add to this one. Eksi 2 ile çarpıp ekleyeyim. Eksi 2 ile çarpıp eklemek. 1, 0, 0. Eksi 2, 0, 1, eksi 2, 0, 0, 1. Right, I multiply the third row by minus 2 and add to this one. Multiply the third row by minus 2 and add to the second one. So I get this. Eksi 2 ile çarpıp toplarsam eksi 1 olacak. So this is minus 1. Eksi 2 ile çarpıp topluyorum. Burası 10 olacak. Eksi 2 ile çarpıp topluyorum. Eksi 36. Eksi 36. Eksi 15. Minus 14.
And then we do what? Let me kill this guy and this guy. Ne dedik? Nerede? 10 hocam. 14 4 Eksi, 14 eksi 5 çarptıktan eksi 15 değil mi hocam? yukarıda eksi 5 alanı aşağı attık, sonra eksi 5 alanı çarpıp ortaya net olarak. Yani 4 kaldı. Tamam. Ne yaptık peki işlem olarak? Onu yazdık. Şimdi şey yapalım. Şimdi de biraz da bu şu olsun şimdilik. Şu. Bir de row operation. Hocam eksi 15 olması gerekmiyor mu şu en sondaki sağdakinin? Yani onda eksi 15'ler. Şurada 4 yaptığım birisindeki Eksi 14 yazdık ya hocam. Tamam. Okay. Minus 50. Now for the matrix P, so what I will do this time, I do column operations. Well, they will be 4 by 4 matrices, right? 4 by 4 matrices. Okay. Şöyle yapalım. Şunu öldürün. X. So I take the first column, multiply by 2 and add to this one. Hocam hepsini okudukları birilerini yazsanız olur mu? Sonrasında notunuzu okuduğunuzu anlamak çok zor. Yani bundan sonraki süreçte bundan bahsediyorum da. Ama hepsini bunun üstünde yapacağım ben. Matrixlere bakın. Başlıyor. Matrixleri yazıyor. Matrisleri yazıyorum nasıl olsa. Doğru, evet. Ne dedim? Birinci satırı 2 ile çarpıp ikinciye ekliyorum. O zaman birinci satır şurada. 2 ile çarpıp ikinciye ekliyorum. 2, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Hocam bir şey sorabilir miyim? Onları yazmışsanız önemli olduğu için de en sonlar yazmak gerekiyor. Çünkü ağır peynir sanırım. Bunu buradan yapacağız. Evet. Haklısın. Daha 1, 0, 0. 2, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Ondan sonra ne yapacağız? So, what that does, it will just kill this guy, right? So this becomes 0. Aynı şeyi buraya yapacağım. Bu sefer I take the first column and multiply by 3 and add to the third one. So 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. So that will kill this guy. And then take the first column, multiply by 7 and add to the fourth one. So it will kill this guy. Okay. Sonra ikinci satırı eksi 1 ile çarpayım. İkinci satır eksi 1 ile çarpmak. Bunun ikinci satır eksi 1 ile çarpmaktan aynı şey. Sonra bunu eksi 1 ile çarpınca burası 1 eksi artı oldu. Eksi 4 ile çarpıp buraya yapıldı. O zaman Q şu olacak. So Q is so
So I will put ne dedik? Ne yaptım ben? Eksi 4 ile çarptığını buraya ekleyeceğim. Eksi 4 ile çarptığını 1, 0, 0, 0, 1, 0. Eksi 4 ile çarpıp buraya ekleyeceğim. 0 minus 4, 1. And then I have this other three matrices, okay? That I wrote there. So, şöyle, let me call this A, B, C. So this is A, B, C. So, this is the matrix. Ha yok, 4 tane. 3 tane yok ki. A, B, C, D. So, A, B, C, D. İşte yürüyüşten şey nasıl buldum? 1, 0, 0, 0. Şunu mu? Bunu eksi 4 ile çarpıp buraya ekliyorum. Eksi 4 ile çarpıp eklersem, so when I multiply this by minus 4 and add to this one, what I will get 0, eksi 4 ile çarptım, 16, 21, eksi 4 ile çarptım, eksi 60, eksi 42. So this is what we get. And then I divide the third row by 1/2, right? 1/2. So Q will be this. Third row 1/2 ile çarpıyorum. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1/2. And then I have 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, minus 1. And then here, A, B, C, and D. Yani bu Q tabii ki aynı Q. Okay. Bunu yaparsak, pardon, niye 2'ye böldüm ki? 21'e böldüm. I divide by 21, the third row by 21, so we get 1 here and minus 2 here, right? Peki, şunları da öldürelim. 4 ile çarpayım, 15 ile, eksi 15 ile çarpayım. Bunu öldürmek için ikinci satırı 4 ile, sütunu 4 ile çarpıp buraya ekleyeceğim. 1, 0, 0, 0. İkinci sütunu aldım. 0. 4 ile çarpıp buraya ekliyorum. 0, 4, 1, 0. Tamam, 0, 0, 0, 1. 4 ile çarpıp ekledim. Burası 0 oldu. Sonra bir de eksi 15 ile çarpıp ekleyeyim. Eksi 15 ile çarpıp buraya eklersem 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Eksi 15 ile çarpıp ekledim. 0, eksi 15, 0, 1. Okey. Burası da gitti. En son bir de ne yapacağım? Bunu üçüncü, dördüncü eksi pardon 2 ile çarpı ekleyeceğim. Üçüncü, dördüncü ekleyeceğim. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, yok. 1, 0. Üçüncü, dördüncü ekliyorum.
2 ile çarpıp 0, 0, 2, 1. O da ne olacak? Buraya da 0 yapmış olacak. O halde Q şu. So Q matrix Q is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, and then 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 minus A1, and then A was, Hocam ben hepsini çarptım direkt söyleyeyim. söyle, Q'yu al hepsini çarptım ya. tamam, Şey, 0, ya aşağı doğru yazıyor. tamam, 0 eksi 2 eksi bölü 2 eksi bölü artı 2 eksi artı 2 eksi 1 bölü 0 eksi 1 4 bölü 21 eksi 1 eksi 2 bölü 20 1, eksi eksi, 2 bölü 20 tamam, çarpı Pi de şu, yani Pi'nin ne olduğunu yazdım da, evet. Tamam, neyse. Yani, Buradaki sınavda inşallah böyle ya da böyle ayarlanmış. Yani kolay şey falan var. Evet. but what we know is this, right? So this now Q A P is just this sigma, and it is just what? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, so that's what we get. Hocam bunun üstündeki tahtayı yani sanırım yeni yazdınız ama o sırada kamera öbür tarafa çevriliydi. Tamam. Q is this matrix, so I have this one, and then 4 matrices A, B, C, D. So when you multiply all of them, this is what we get. This is Q, but I didn't compute what P is. bir şey söyleyeyim. Hı. Sigma'nın alttaki 0 var ya o olmuyor. Ha, o yok, evet. Tamam. Şöyle. Çarpı 4. Tamam, tamam, özür dilerim. Birileri karşılıklı duracağını sanki Efendim? birilerinin nerede duracağını şu hale getirdikten sonra verir. Evet, yani rankını biliyorsan. Şimdi, well, we can do this, but yazdınız mı? Evet hocam teşekkürler. Ama şey sorabilirsiniz, yani what is, you know, good for this, right? We can ask something different. Can we choose Q? So this P and Q matrices are invertible matrices. Can we choose Q and P orthogonal? Okay, so that's the question. The answer is yes. Answer is yes. And it is called the singular value decomposition of A. Okay. So we will write something like this. A is equal to U sigma V, and actually this will be V transpose. We will call it V transpose, where U and V are orthogonal.
Okay. Now we will see how can we do this. Okay. Here, in this example, I didn't, require that this P and Q are orthonormal or orthogonal matrices. They were just some products of row operations. They are invertible matrices. But as I said, we can do more. We can choose this Q and P so that they are actually orthogonal matrices. Yes. Bir şey soracağım. Her ağırlık için onu yapmayın. Yok, yapabiliriz. İşte onu yapacağız. Her amaç. Ama her ağırlık için olsaydı o zaman her ağırlık için de böyle bir şey. Aha, evet. Ama bunlar aynı şey değil. Yani, eğer A matrisi simetrikse o zaman bunu hani Q transpose diye yazabiliyorum zaten. O ikisi de ortogonal. Ama orada bir de aynı matris oluyor. Burada öyle bir derdi mi? Bunlar farklı olabilir. Bir şey. Mesela sigmanın bir var ama en son olabilir mi? Olabilir tabii. Ya A matrisini sıfır matrisi alın mesela. Yok yani bütün mümkün olunca bütün olan bu olmak zorunda değil. İşte rankı kadar, A'nın rankı kadar olacak. Bunlar invertible olduğuna göre Q and P are invertible, therefore rank of A and rank of sigma are the same. Yani A'nın rankı neyse o kadar bir olur. Yani biz geçen dönem yaptığımız şu row reduction falan. Evet, Yani, evet. onun gibi hepsi bir olmak zorunda değil. Bütün değerler bir olmak zorunda değil. Onun yerine sıfırlarda olabilir yani. Orada da hepsi bir olmak zorunda değil de. Rankı kadar bir oluyor. Değil mi? Tam değerlerimize işte yani. Evet, iyi. Şimdi şey diyor. So, how to obtain this is singular value decomposition. How to singular value decomposition. We will go from the answer, actually, we will do reverse engineering. Yani böyle bir şey varsa nedir olabilir? Hani cevaptan giderek yapacağız. Şöyle, if such decomposition exists, then A would be this, when U and V are orthogonal. Then let's look at this. A transpose A. Okay. So what is this? A transpose is the transpose of this. So U sigma V transpose, and then I have A U sigma V transpose. So what is this? A transpose A is just transpose of this product. So when you take transpose of a product, the matrices change order, right? The product changes order. So I have V transpose, and then sigma transpose, and then U transpose, and then here I have U sigma V transpose. So transpose is just V, değil mi? Bu maddesi iki kere transpose olursanız kendisine verirsiniz. Ondan sonra sigma transpose. I have U times U transpose. But we know that U is orthogonal, therefore this is identity. So this is identity. Therefore,
I can just ignore it. So we have sigma and sigma transpose, and then we have V transpose. And then let me just write this is, this is a single matrix. So here, this sigma is something like, diagonal. Here, sigma is something like this. Suppose that we have some values. Ne demiş? Bakayım bir. Sigma. Mesela lambda 1 değil, lambda 1, lambda r. Ondan sonra da zero'lar var. And all the rest is zeros. This lambda i's are different than 0. I from 1 to r. R'da nedir? Rank of A. Bizim deminki durumda bunların hepsini bir yaptık. Ama orada şey derdim yok. Bunları ortogonal seçeceğim derdim yok. Burada ortogonal seçeceğim için bunları bir yapamayabilirim. Ama rangı bunun rangıyla bunun rangı aynı olacağı için o yüzden hani bu diagonaldaki etkilerin sayısı artıyor. Peki sigma transpose nedir? So what is sigma transpose? Now, sigma transpose is this basically the same thing. Suppose this is n by n. This will be n by n, but basically it will be the same thing. But so this will be n by n. And what is sigma times sigma transpose times sigma? So I just multiply this one with this one. I take the rows of this and multiply with the columns of this, but columns of this are just rows of the sigma matrix. So this will be just the following. This will be a square matrix. What kind of square matrix? Bu n çarpı n, every n çarpı n. So this is an n by n matrix. And the entries will be sigma 1, lambda 1 squared, lambda 2 squared, lambda r squared, and then zeros. Okay? And then zeros. So what we will have is something like this. I have an orthonormal matrix, orthonormal matrix. D is also orthogonal. So D transpose is identity. Therefore, D inverse is just D transpose. So if I take this to the other side as B inverse is just D transpose. So we have the following. D transpose times A transpose A, and then I have B transpose. This is equal to B inverse. So if I take it to the other side, I will get B. So here B, and then just sigma transpose sigma, which is just this diagonal matrix. So this means what? This means the following. I have this matrix, and this is just, V inverse. So this is diagonalization of this operator, this matrix, right? And this is a base change matrix, but it is actually an orthogonal matrix. This means what? This matrix is diagonalizable
And the basis which diagonalizes this guy is orthogonal, and all the eigenvalues of this are actually positive. So, actually, if you look at this gadget, let me just call it P. A transpose A. This is a symmetric matrix, right? What is the transpose of this? It is just A transpose. So, transpose of this is still A transpose A. So it is self-adjoint symmetric. Therefore, all eigenvalues are real. It is diagonalizable, right? So there is such a B, and moreover, all the eigenvalues of P are positive by Z. If let's say mu is an eigenvalue, for B, then say şöyle olsun, eigenvektörce D equals mu D olsun. Then şuna bakın. Şimdi evet. 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 Mu times E is just mu no. Mu buraya yazdık. Buraya bir yer kalmayacak. Şöyle yapayım. Then what? Dört dakika mı kaldı? Neyse. Bir dakika sonra ne demiştim? Şöyle mu. So this is just mu, but okay, so this is B. B is this A transpose B, right? And this goes to the other side as it's transpose, but the transpose of this. So this is A transpose B. So this is just A. But you see, this is just normal A squared, so it is always non-negative. And this thing is, of course, norm B squared. And it's an eigenvector, therefore this is a positive number. So this thing is positive. Mu times a positive number is non-negative. So this implies mu, which is just 1 over norm B squared times AB squared. So this is non-negative. So the eigenvalues are always non-negative. And actually, you see that the eigenvalues are these numbers. If they are not zero, they are positive. Otherwise, they are zero. Some of them are positive.
but some of them might be zero, of course. But what we saw is the following. So what we saw is this. Şöyle diyeyim. Bu ne demiştik? En sonunda ne elde ettiydik? B inverse A transpose A. B is sigma transpose sigma. So B consists of bu matrisi diagonalize ettiğine göre nelerden oluşuyor? Bunun eigen vektörlerinden değil mi? Consists of eigen vectors of the matrix A transpose A. Aslında bu simetrik olduğu için onları ortamlarını seçebiliriz. We can choose those can choose B as an orthogonal matrix. Orthogonal matrix. Yani bunun eigen vektörleri ortogonal mi? Ortogonal vektörleri işte boyları bölersen ortogonal bir basis bulurum. B'yi de ortogonal basis'i kalıpları olarak kabul eden vektör olarak kullanılıyor. Yani şöyle diyeyim. Kalıp yok. B are orthonormal eigenvectors of A transpose A. Şeyde U'da tersten yaparsanız A transpozun eigenvektörleri olacak. Hani burada şey yaptım ya. So here I consider this product A transpose A. If you consider A transpose, then you will get something similar, and that will tell you that this matrix U are orthonormal eigenvectors of A transpose, not A transpose A, but A transpose. Peki en ortogonal olmadığı zamanları nasıl yapacağım? A ortogonal değil zaten. Yani kuralların hepsi ortogonal olmadığı durum için mi? Yok, bunlar genel. Genel, her zaman geçerli. Her zaman geçerli. Bir dahaki derste örnek de yapacağım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Columns of B are orthonormal eigenvectors dedik. O nereden geldi hocam?